Arkadaşlar, Ocakhane Antika Atölyesi'nden selamlar. Ender ben. Daha önce sizin fikirlerinizi de alarak bundan sonra e, görsellikle birlikte açıklamalı, biraz daha bilgi içeren videolar paylaşacağımızı söylemiştik. Şimdi Instagram sayfamıza bu tip videoları süre nedeniyle fazla yükleyemiyoruz. Şöyle ki en fazla 3 dakikalık videolar yüklenebiliyor. Şimdi part 1, part 2, part 3 şeklinde de konu bölünüyor. O yüzden bu videoyu YouTube kanalımıza yüklemek istedim ve bundan sonraki anlatım videolarımızı da yine YouTube kanalına yükleyeceğiz. Ama Instagram'dan da yine haberiniz olacak. Şimdi bir haftadır, hatta 8 gündür meşhur bir radyus gaz ocağımız vardı, biliyorsunuz. Her tarafını neredeyse sıfırdan imal ettik. Bizi yordu. Atölye hayatımda unutmayacağım çalışmalardan birisi. Arkadaşımıza bu ocak yanıyor, bir problemi yok diye satmış bir esnaf arkadaşımız. Onu da tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. O parayı nasıl boğazından geçirecek, nasıl yiyecek bilemiyorum. Şimdi hazır 7-8 gündür gaz ocaklarıyla uğraşmışken istedim ki gaz ocakları hakkında bir video çekelim. Ben kameramı konumlandırayım, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, Optimus No 45 marka kendime ait bir gaz ocağımız var. Bu ocağı Bursa'da Halil İbrahim Kayacan ustamızdan almıştık. O da sağ olsun bizi kırmadı, göndermişti. Optimus, Primus, Radius gibi markalar her zaman kalitesiyle, metal kalitesiyle ön plana çıkıyor. Şimdi bu gaz ocakları geçmişte, yani yaklaşık 70-80 sene öncesinde köylerde, özellikle Anadolu'daki köylerde fazla kullanılmış. Biz yetişemedik o dönemlere ama annelerimiz, babalarımızdan dinlediğimiz kadarıyla fazla narin, fazla da problemli ocaklarmış. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Evet, antika olarak, eski olarak, nostalji olarak tarihimizi, geçmişimizi bizle paylaştığı için benim gözümde hazineden hiçbir farkı yok. Ama büyüklerimize de çok çektirmişler. Bunun sebebi ne? Şimdi bu ocaklarda o dönemin şartlarında kaynak olarak lehim kaynağı kullanılmış. Lehim kaynağı düşük ısılarda yumuşayan ve eriyen, dolayısıyla mukavemetsiz bir kaynak çeşidi. Tabii köy ortamlarında o zaman oksijen tüpü, gümüş kaynağı, şudur budur nereden bulacaksın? Lehim kaynağı yapılıyormuş. Dolayısıyla problem çıkarmaya müsait. Şimdi bu ocakların benim gözümde en büyük problemi ne? Özellikle yerli markalar için konuşuyorum. Bu arada şimdi mesela Özkur var, işte Yüksel var, bunun gibi birkaç marka var, Mavi Alev var. Yalnız ya o zamanlarda da çok doğru yoldan gitmediğimiz aşikar. Niye derseniz, Radius diye yazılan İsveç malı ocağı Radius, Y ile Radius diye yazarak kopyalayan büyüklerimiz olmuş. Optimus ocağının, yani şu ocağın Optrimus diye kopyaları yapılmış, yerli. Gerçi günümüzde de yapıyoruz. İnsanlar değişmiyor maalesef. Şimdi yerli ocakları aslında kötülemiyorum ama sanıyorum maliyet düşük olması için, şimdi biliyorsunuz pirinç bakır ve çinko alaşımından oluşan yumuşak bir metal. Yalnız bunun içine demir tozu, alüminyum tozu gibi, özellikle demir tozu maliyeti düşüktür pirince, bakıra göre. Bunun alaşımına demir tozu biraz fazla karıştırılmış, sertleşmiş
Bizim yerli ocaklardaki pirinç alaşımı. Bir de şimdi ince zaten, hani kıvrımlı, büklümlü. Yerli ocaklarda mesela şu kısımlarda özellikle böyle uzun uzun pirinç alaşımının sertliğinden kaynaklanan uzun uzun kılcal çatlaklar olur. Buna yabancı ocaklarda, yani yabancı markalarda çok rastlamıyoruz metal kalitesinden dolayı, ama yerli ocaklarda fazlasıyla rastlıyoruz. Bu kronik bir problem bence. Bu yüzden arkadaşlar bu tip ocakları da alırken ya tanıdığınız birinden alın ya da bilen arkadaşlarımıza sorun, o şekilde alın. Çünkü gerçekten tamiri zor ve vakit alıyor. Bunun sıfırı bile fazla randıman vermemişken zamanında tamirlisi ne kadar randıman verecek? Bir de bu olay var. O yüzden marka almanızı öneririm. Şimdi ocağımıza gaz yağını dolduruyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Bunu göstereceğiz biraz sonra. Pompalayarak tankın içinde bir basınç oluşturuyoruz. Ön ısıtmayla ısınan şu başlık tankın içinde oluşturduğumuz basınçlı hava ile gazın yukarı çıkmasını sağlıyor. Yukarı çıkan gaz başlığın içinden geçerek buharlaşır ve yanıcılık kazanır. Biliyorsunuz akaryakıtlar buharlaşmadan yanmaz. Yani şöyle buharlaşmadan yanmaz. Verimli olarak yanmaz. Örnek veriyorum, bir benzini de sıvı haliyle yakabilirsiniz ama sarı, isli, pis bir alev çıkartır. Yalnız buharı gayet randımanlı yanar. Gaz da aynı bunun gibi. Şimdi bu ocaklarımızı yakarken orijinal, yani kerosen tabanlı gaz yağı kullanmanızı öneriyorum. Piyasada atölye temizleme kimyasalı, gaz yağı kimyasalı diye ufak pet şişelerde satılan, şu an elimde o pet şişelerden yok, gösteremeyeceğim size. Sentetik tiner bazlı bir kimyasal yapmışlar. Üzerine de gaz yağı kimyasalı yazmışlar. Arkadaşlar, sentetik tiner bazlı olduğu için özellikle pompanın içindeki check valve contasını çok kısa sürede bozuyor. Normal kerosen tabanlı gaz yağı kullanmanızı öneriyorum. Lüküslerinizde de, gaz ocaklarınızda da. Şimdi gelelim nasıl yakıldığına. Gaz ocağımızın tankını ağzına kadar doldurmamıza gerek yok. Her zaman diyorum, 4'te 3 oranında doldurmamız yeterli. Çünkü içeride basınç oluşması için bir miktar hava boşluğu kalması gerekiyor. Gerçi bu tankların çoğu böyle konik şekilde yapıldığı için ve kapakları biraz aşağıda olduğu için siz bunu şu kapak hizasında ağzına kadar doldursanız bile üstte o yeterli boşluk kalıyor. Yaklaşık 4'te 3 oranında gaz yağımızı doldurulduktan sonra kapağımızı kapatıyoruz. Bakın kapağın üzerinde olur ya da önünde olur bir tahliye vidası vardır. Bu vidayı gevşek bırakıyoruz. Bunun sebebi ne? Ön ısıtma yaparken ısınan gaz yağı içeride bir basınç oluşturarak yukarı doğru hareket eder ve ön ısıtmamız tamamlanmadan, yani başlık iyice ısınmadan o gaz yağı yukarı doğru çıkar. İsli, pis bir yanma meydana getirir. Biz bunun önüne geçmek için şu tahliye vidasını açık bırakıyoruz. Alkol çanağımıza alkolümüzü dolduruyoruz. Bu çanaklar genelde büyüktür. Bir sefer doldurmamız yeterli ama kışın soğuklarda, rüzgarlı ortamlarda bunu 2 kere tekrarlayabiliriz. Alkolümüzü koyduktan sonra tahliye vidamız demiştik gevşek. Alkolümüzü şöyle yapayım, şu ışığı da kapatayım. Alkolümüzü yakıyoruz. Ayrıca bu güzel çakmak için sevgili Ömer Cengiz hocama da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun, bizi kırmadı, gönderdi. Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Tamamen alkolün yanmasını bekleyeceğiz. Hatta alkol yanana kadar ben yine ışığımızı açayım. Alkolün yanmasını bekleyeceğiz.
Eğer dışarıda rüzgarlı bir ortamda yakıyorsanız arkadaşlar, her zaman diyorum, ön ısıtma çok önemli. Etrafına bir siperlik mutlaka koyabilirsiniz. Ön ısıtmayı ispirtoyla yapılmasını öneriyoruz. Çünkü alkollerin de kendi aralarında yanıcılık oranları değişiyor. Mesela bir kolonyanın yanıcılık oranı 50-60 dereceyken saf ispirtonun yaklaşık 97-98 derecelere ulaşıyor yanıcılığı. Bu yüzden ispirto kullanmanızı öneriyoruz. İnternet sitelerinde var. Oradan temin edebilirsiniz. Şimdi alkol çanağımız biraz daha yana dursun. Arkadaşlar, alkol çanağının bitmesine yakın şu tahliye vidamız vardı ya. Şimdi bunu sıkıyoruz. Bunu kapattık. Şöyle yapayım daha net görün. Ve pompalamaya başlıyoruz. Başlığımız artık yeteri kadar ısındı. Yaklaşık 20-25 pompa. Artık pompanızın verimine göre kimi ocakta 10-15 pompa yetiyor. Kimisinde 20-25 pompa yapmanız yeterli. Şimdi niye düzensiz yanıyor diyeceksiniz. Arkadaşlar, alkol şöyle göstereyim. Alkol çanakta daha bitmedi. Alkol alttan yandığı için çıkan gaz yağının buharı aşağıdan alev alıyor. Dolayısıyla yukarıdaki alev biraz dengesiz oluyor. Bu gayet normal bir durumdur. Aşağıda alkol çanağındaki alkolümüz bittiği zaman ocak verimli yanmaya başlayacak. Şöyle de göstereyim. Bu ocağı bize gönderdiği için Halil İbrahim Kayacan ustama tekrar teşekkür ediyorum. Kendisi de ocak ve dikiş tamiriyle uğraşıyor. Evet, ocağımız bakın beşlikler gibi kızarmaya başladı. Kapalı alanlarda yakarken tabii haliyle bir miktar gaz kokusu oluyor. Şimdi merceği büyüteyim. Arkadaşlar, ocağımızı nasıl kısacağız? Bakın. Hani bizim tahliye vidamız var ya. Tahliye vidamızı hafifçe gevşeterek tankın içindeki basıncı bir miktar boşaltacağız. Bakın, alev azalıyor. 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 Evet, bana bu kısıklık yeter dediniz. Tekrar sıkıyorsunuz. Alevi tekrar mı yükseltmek istedik? Dedim ya, biraz zahmetli ocaklar diye. Yine bir miktar pompalama yapıyoruz. Şimdi ocağımız yana dursun. Arkadaşlar, kullandığımız lüküslerde, pompalı tip benzinli ocaklarda ve gaz ocaklarında şöyle yine koyayım. Özellikle sizlere bahsetmek istediğim bir konu. Bakın, pompalamayı yaptıktan sonra eğer şu pompa kolu kendiliğinden böyle yukarı doğru çıkıyorsa pompanın içindeki valfiniz görevini yapmıyordur. İçerideki yakıtı pompa silindirine veriyordur. Özellikle benzinli ocaklarda arkadaşlar bir anda alev alır. Bu gerçekten önemli bir konu. Buna dikkat edin mutlaka. Pompaladınız, pompa kolu geriye doğru çıkıyor. Hemen tahliye vidasını gevşetip ocağınızı söndürün ve kullanmayın. Ayrıca pompanın keçesini, bu keçeler deriden yapıldığı için ayda bir, 2 ayda bir, böyle 1-2 damla makine yağıyla yağlamanız sertleşme olmasını engeller. Ama şöyle de bir sorun var. Yağladığınız zaman çürüyor. Yağlamadığınız zaman sertleşiyor.
Dedik ya zahmetli ocaklar diye, işte o keçelerin de böyle problemleri var. O yüzden sürekli böyle yedekte bulundurmanız gerekiyor. Şimdi ocağımızı söndürürken yapmamız gereken tek şey, tahliye vidamızı gevşettik. İçinde havanın boşalmasını bekliyoruz. Hava boşaldı. Arkadaşlar sıcakken bu ocağa katiyen dokunmuyoruz. Özellikle küçük çocuk olan evlerde, çocuğun erişebileceği yerlerde bu ocağı kullanmıyoruz. Ocak soğuduktan sonra gaz yağı öyle kolay buharlaşan bir şey değildir ama tahliye vidasını açık bırakmanız üstten gaz sızıntısı olmasını engeller. Ama uzun süre kullanmayacaksanız her zaman dediğimiz gibi tankı boşaltıp boş olarak tutmanızı tavsiye ediyorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Benim söylemek istediklerim bunlar. Sormak istediğiniz şeyler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ocakhane Antika Atölyesi'nden ben Ender Samsa. Saygılarımla sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.